Burada bir ekrana yansıyan şu anda bir son dakika bilgisi var. Hemen onu aktaralım. Bir tweet paylaşıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilciliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir açıklama. Hemen altında yer alan o Türkçe bölümünü aktarmak isterim. Oldukça önemli, sıcak gelişme olarak üzerine konuşalım. Birleşmiş Milletler Şartı'nın meşru savunmaya ilişkin 51. maddesi uyarınca gerçekleştirilen İran'ın askeri harekatı, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binamıza yönelik saldırısına yanıt olarak gerçekleşti. Konunun sonuçlandığı düşünülebilir, ancak İsrail rejiminin bir hata daha yapması durumunda İran'ın tepkisi çok daha sert olacaktır. Bu, İran'la haydut İsrail rejimi arasındaki ABD'nin uzak durması gereken bir çatışmadır ifadeleri kaydedildi. Özellikle büyük harflerle bu bölümün, ABD'ye dair bölümün not geçildiğini söyleyelim. Şimdi Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi, yani meşru müdafaa hakkına işaret ediyor. 51. maddeden anladığımız bu zaten. Yani burada özellikle İran diyor ki ben sana saldırmadım. Ben meşru müdafaa hakkımı kullandım. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi bu şarta dayandırarak böyle bir karşılık verdim. Eğer sen buna bir karşılık yaparsan benim tepkim yine sert olacaktır. Bu şekilde misillemeler karşılıklı olarak devam edecektir. ABD sen de olup bitenden uzak dur. Senin dahil olmaman gereken bir çatışma diyor. Ne söylersiniz bu son dakika gelişmesine dair? İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler New York Daimi Temsilciliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Dilara Hanım, ben bu açıklamada en çok dikkatimi çeken bir daha uyarısı İran'ın. Yani İran diyor bekliyor ki, İsrail'den bir hamle, öyle mi? Bence tam tersine İran şunu söylüyor. Bir tane bize bir saldırı yaptınız. Bizim büyükelçiliğimizi, ki bu uluslararası ilişkilerde o İran'ın kendi toprağı olarak sayılabiliyor ve bu kasus belli dediğimiz bir savaş nedeni olarak öne sürülebilecek bir saldırıydı. Fakat İran diyor ki siz bize saldırdınız, ağır bir saldırı yaptınız, biz de buna karşılık verdik. Bir daha olmasın, kapatalım gidelim bu konuyu. Bakın, bu bir daha yapmanız halinde derken ben bu konuyu çok büyütmeyeceğim mesajını vermeye çalışıyor aslında. Aynı zamanda şöyle de okuma yapılabilir mi? Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayandırarak ben meşru müdafaa hakkımı kullandım. Çünkü sen bana hiç olmadık bir saldırı gerçekleştirdin. Ben karşılığını verdim. Yapmam gereken bir hamleydi. İfade ettiğiniz noktada orada başlıyor olabilir. Yani bu defteri artık kapatalım. ABD sen de hiçbir şeye karışma artık. Evet. Mesajı bu. Kesinlikle böyle Dilara Hanım, ama tabii şu çok önemli. Uluslararası ilişkilere baktığımızda, uluslararası siyasete baktığımızda böyle durumlarda işte bu 51. maddeler, diğer o Birleşmiş Milletler'de yapılan sözleşmeler maalesef çok önemli olmuyor. Bu tarz retoriklerde, bu tarz söylemlerde kullanılabiliyor ama sahada bunların maalesef çok bir geçerliliği yok. Yani şimdi siz biraz önce bahsettiniz Batılı devletlerin tepkisinden. Tam onu söyleyecektim. Bu gelen tweet oldukça kritikti. Evet. O yüzden araya girdim ve bunu aktarmak, üzerine konuşmak istedim. Bu arada şunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi yayının başından beri ifade ettiğimiz ve detaylandırmaya çalıştığımız bir nokta vardı ki bu saldırılar ilerleyen saatlerde kapsamı genişleyecek mi, büyüyecek mi, farklı bir noktaya ulaşacak mı acaba diye yorumlar yapmaya devam ederken deniyor ki saldırı sonuçlandı. İsrail'e yanıt verdik. Yani biz bu açıklamadan da anlıyoruz ki bizim verdiğimiz karşılık bu kadardı.